Şimdi toplamda 4 tane zincir çekeceğiz. Önce bu kilitleme. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hemen birinci zincirden girdik. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bu halkanın içine bak, minik bir boşluk oluştu. Halka yaptık. Toplam 16 tane trabzan yapıyorum. 1. Bakın ikili çıkıyorum. Bunu da böyle içine yedirerek arkaya atın. Bu şekilde 16 tane trabzan yapalım. Ben hemen yapıyorum. Evet, 16 tane trabzan yaptık. Şimdi ilk birinci yaptığımız trabzanın tepe noktasından direkt tel aldım, çıkış yaptım. Şimdi ipi kesiyoruz. İpi kestikten sonra ikinci rengimize geçiyoruz. Herhangi bir trabzan birik noktasından başlayabilirsiniz. Bu şekilde düğüm attım. Şimdi bu ipleri böyle arkaya getireceğim. Örerken bunları da içine alacağım ki saklansın, temiz dursun. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, tel aldım. Yarım çıktım. Tekrar tel alıyorum. Aynı teknikle 2 tane bakın tele çıktım, yarım çıktım. Şimdi ikinci trabzanın birik noktasına girdim. Bakın. Zaten bunlar 2 tane yarım çıkmış trabzanlar. Bakın zaten anlaşılıyor burada. Yarım çıkıyoruz. 2 tane telden çıkıyoruz. Tekrar aynı şekilde. Burada toplamda 4 tane trabzan var. Bu zincirin teli. 1, 2, 3, 4. Direkt çıkıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyorum. Trabzanları tekte çıkıyoruz. Yani yarım çıkıyoruz. 2. Şimdi tekrar 2. Geldik hemen diğer trabzanla. Buna da 2 çıktık. Bakın 2 tane telden çıkıyorum. Ve direkt çıkıyorum. Bu kilitleme 1 ve 2 zincir. Bu şekilde toplam 8 tane çiçek yaprağı oluşturacağız. Bunlar çiçeklerimizin yaprakları. Bunu örerken bayağı zevkli gitti, çabuk bitti. Çünkü rengarenk olduğu için güzel gidiyor. 1, 2 zincir. Şimdi hızlanıyorum. Bakın bu şekilde yapraklarını, çiçeğimizin tanelerini, yapraklarını yapalım gelelim. Toplamda zaten 8 tane olacak. Çünkü 16 tane trabzan yaptık. Yarısı 2-2 gittiğimiz için 8 yaprak düşüyor. Evet, 8 tane yaptık. Şu 2 zincir çektik ve geldik başladığımız ilk yaprağımızın birik noktasından tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Bu şekilde kilitliyorum. Şimdi ikinci rengimize geçiyoruz. Pardon, üçüncü rengimize geçiyoruz.
Bu sefer turuncu kullanacağım. Şimdi herhangi bir yapraktan başlayabilirsiniz. Buradaki bakın bu ikili 4 tane burada trabzan var. 2 4. Bunun bir ip noktası burası. Şimdi buradan başlayalım. Böyle bir zincirle tutturalım. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 6 tane bakalım 6 tane mi? 2 4 6 evet. Şimdi 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 bakın boşluğa yapıyorum. 3 4 5 6 geldik. Bakın yaprağımızın birit noktasına sık iğne yaptım. Tekrar boşluğa geldim. Şu ipi de böyle arkadan yedirelim. 1 2 3 4 5 6 geldik. Bu yaprağın birit noktasından sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın bu kadar basit. Sık iğne. Bu şekilde toplam 8 adet yaprağımız olacak. Komple aynı tekniği uygulayarak buraya kadar gelelim. Evet geldik. Şimdi bakın başladığımız nokta var ya birit noktası. Sık iğne yapmıştık. Burası sık iğne. Geldik bu sık iğnenin biritinden direkt tel aldım. Çıkış yaptım ve bitirdim. Şimdi yeşil olan yaprak gibi gözüken bölgeye geçiyoruz. Şimdi 4. rengimiz. Evet. Şimdi bu sık iğneden herhangi bir sık iğneden başlayabiliriz. Buradan bakın. Sık iğnenin birit noktası şöyle yakından göstereyim. Burası. İki zincir çekiyoruz. 1 2 zincir çektik. Şimdi burası başladığımız nokta birinci köşenin sağ tarafını örüyoruz. Şimdi bir trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 3. Bakın yaprakta sayıyoruz. 1 2 3. Bir sık iğne, tekrar 1 2 zincir. Şimdi geldik şuradaki sık iğnenin olduğu yere, bir trabzan, 1 2 1 2 3 sık iğne yaptım. Bakın 3 tane trabzan, 2 zincir, sık iğne, 2 zincir. Bakın buraya sık iğnenin olduğu yere trabzan, 2 zincir, bir sık iğne. Şimdi köşeye yapacağız. 1 2 geldik sık iğnenin olduğu yere, 1 2 3 tane trabzan,
2 zincir. Aynı sık iğnenin olduğu yere tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. İkinci köşemiz bu şekilde tam oluştu. Şimdi 2 zincir, 1 2 3, 2 zincir, sık iğnenin olduğu yere trabzan, 2 zincir. Şimdi 1 2 3, bakın yaprağın üstü, sık iğne, 1 2. Şimdi geldik 3. köşeye. 1 2 3. Bu örmek gerçekten çok zevkli. İnşallah böyle farklı farklı modeller tasarlayacağım. Şimdi 2 zincir, 1 2 3, sık iğne, 1 2. Bakın burası trabzan, 1 2 3. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 4. köşeye yapıyorum. Pardon, zincir çekmedim. Bir, iki, üç, bir, iki. Evet. 4. köşede bitirdik. Şimdi 1. köşenin yarısını yapmıştık. Şimdi diğer yarısını yapacağız. 2 zincir çektim. Şimdi bakın sağ taraf olmuştu. Şimdi sol tarafını bitirirken kapatacağız. Evet, bakın çok basit gerçekten. 2 zincir çekiyoruz ve bitirdik. Bu şekilde motifi kurduk. Şimdi renk ana zemine geçelim. Çok basit. Bu da zaten motif ördüyseniz biliyorsunuzdur. 2 zincir çektim. Aynı şekilde 3 tane yapıyorum. 1. köşenin şu an sağ tarafını yaptım. Şimdi hiç aralarda zincir çekmeden bakın boşluklara 3 3 dolduruyoruz. 3 geldik bu boşluğa. Şimdi geldik köşe noktasına. Bakın. 2 zincir çektim. Boşluğa geldim. Aynı işlemi diğer köşelerde yapıyoruz. Üçlü üçlü yapıp bitiriyoruz. Tabi bu beyazı istediğiniz sıra atabilirsiniz. Ben sadece 2 sıra gittim. Şimdi bakın 3 3 köşeye
aynı teknik yapacağım. Buraya kadar gelelim. Evet, geldim. Son köşenin 3 tanesini yapıyorum. Pardon, ilk başladığım köşeye geldik. 2 zincir çekiyorum ve burayı da böyle kilitliyorum. Şimdi tekrar 2 zincir çekip aynı şekilde bakın, motifi büyüteceğiz. Farklı bir işlem yok. Tabi bunu istediğiniz boyuta yapabilirsiniz. Motifi daha büyük düşürebilmek için 2 sıra beyaz değil de 3 sıra örebilirsiniz. Ne yapacağınıza bağlı. Battaniye, yelek, işte atkı, şapka, her şey biliyorsunuz oluyor bu motiflerden. Bakın aynı teknik, farklı bir işlem yok. 3 düşlü yapıp bitiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ben rengarenk yaptım. Bunlardan güzel bir çalışma anlatacağım inşallah. Tersi de bu şekilde temizledim ben. Böyle güzel bir motif çalışmamız oldu. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.